Merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün hepimizin duyduğu ama belki de tam olarak anlamadığımız bir konuya, İslam öncesi Arabistan'daki Veyd uygulamasına odaklanıyoruz. Hani şu kız çocuklarının diri diri gömüldüğü söylenen mesele. Evet, Elimizdeki kaynak Yusuf Can Yıldırım'ın Cahiliye Dönemi Kız Çocuklarının Kurban Ritüeli başlıklı akademik makalesi. Bu makale, hani o bildiğimiz klasik vahşet anlatısına biraz kafa tutuyor. aynen öyle. Diyor ki, ya bu bir barbarlık değil de sistematik bir dini kurban ritüeli ise. Amacımız da bu iddialı tezi makalenin sunduğu kanıtlarla birlikte sizin için biraz deşmek. Evet, bu makale gerçekten de yerleşik anlayışı bayağı bir sarsıyor. Yani geleneksel olarak bu uygulama ya vahşetle ya da işte ekonomik zorluklarla falan açıklanırken. Fakirlik, utanç gibi sebepler öne sürülür genelde. Aynen. Bu makale ise arkeoloji, dil bilim, karşılaştırmalı mitoloji gibi yani çok farklı alanlardan kanıtlar getirerek bambaşka bir yorum sunuyor. Temel iddia da şu: Ved öyle tek başına bir olay değil. Belki de Mezopotamya ve Levant gibi komşu bölgelerdeki köklü kurban geleneklerinin Arabistan'daki bir yansıması. Yani dini bir pratik olabileceği üzerinde duruyor. Peki bu iddiayı destekleyen ilk, belki de en çarpıcı nokta ne? Şey mi? Kelimenin kendisi mi? Kesinlikle. Makaleye göre ved kelimesinin Arapça kökü yani vav, dal, ayın sanıldığı gibi doğrudan öldürmek anlamına gelmiyor olabilir. İlginç. Ne anlama geliyor peki? Daha çok vaat etmek, adamak, söz vermek gibi anlamlara geliyor. Yani mevvut kelimesi gömülen kız çocuğu için kullanıldığında belki de öldürülen değil de vaat edilen, adanan çocuk demek. Vay canına. Bu da çok enteresan çünkü İbranice'deki neder yani adak ya da Akatça'daki nazaru yani adamak kelimeleriyle aynı anlam alanına giriyor. Semitik dillerdeki kurban terminolojisiyle bir bağlantı kuruyor yani. Anladım. Yani dil bilimsel olarak bile kelime adamak fikrine daha yakın duruyor. Bu da olayın dini bir boyutu olabileceğine dair ilk ipucu sanki. Kesinlikle. Coğrafi konum da bu fikri destekler nitelikte. Şöyle düşünün, Arap Yarımadası makalenin kurban koridoru dediği bir bölgenin tam ortasında kalıyor. Kurban koridoru yani. Yani çocuk kurban etme gibi ritüellerin Mezopotamya ve Levant dediğimiz işte bugünkü Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün civarında yaygın olduğu bir bölge. Özellikle eski ticaret yolları, mesela meşhur Tütsü yolu üzerindeki şehirlerde benzer uygulamalara dair arkeolojik bulgular olduğu belirtiliyor. Bu da Vedd'in tekil bir olay olmadığını, daha geniş bir kültürel ve dini ağın parçası olabileceğini düşündürüyor. Coğrafi bağlantı mantıklı geldi şimdi. Peki bu koridor dediğimiz yerlerde, kazılarda somut olarak ne bulunmuş? İşte burası gerçekten merak uyandırıcı. Makale birkaç tane kilit arkeolojik kazıya dikkat çekiyor. Mesela Hegra, yani Madain Salih'teki eski Nabat Krallığı mezarlarında durum ilginç. Evet. Orada çoğu 0-3 yaş arası kız çocuğu olan 47 çocuk iskeleti bulunmuş. Ama önemli olan şu, kemiklerde bir şiddet izi yok. Ve çocuklar öyle rastgele atılmamış, düzenli gömülmüşler. Düzenli gömülmüşler. Yani bir ritüel havası mı var? Aynen. Yanlarında mezar hediyeleri var, hatta Uzza'ya hediye gibi yazıtlar bulunmuş. Daha da çarpıcısı bazılarında çocuğun ismiyle birlikte açıkça kurban anlamına gelen dabiha kelimesi geçiyor. Doğrudan kurban kelimesi mi yazıyor? Bu o rastgele öldürme tezini bayağı zayıflatıyor o zaman. Başka nereler var? Doğu Arabistan'daki Cavita Tapınağı da çok önemli. Orada tapınağın temelinde hepsi ritüelistik bir pozisyonda yani başları doğuya dönük şekilde gömülmüş 23 çocuk iskeleti keşfedilmiş. Tapınağın temelinde mi? Evet ve ilginç bir detay daha, yanlarında hayvan kurbanı kalıntıları da bulunmuş. Makale bunu çocukların o dönemde hayvanlarla aynı kurban kategorisinde görüldüğüne bir işaret olarak yorumluyor. Çocuklar ve hayvanlar aynı kefede yani. Kurban olarak. Öyle görünüyor. Bir de Güney Arabistan'daki Dofar bölgesi var. Orada Çocuk Vadisi denilen bir yer keşfedilmiş. %80'i kız çocuğu olan tam 156 çocuk mezarı. 156.
Evet ve hepsi özel kırmızı bir boyayla boyanmış. Makaleye göre bu boya o dönemde bölgede kurban veya kutsallık işareti olarak kullanılıyormuş ve bu vadi önemli bir tanrıça olan Allat'ın tapınağına çok yakın bir yerde. Yani özetle farklı bölgelerde hep tapınaklarla ilişkili belirli yaş gruplarını, genelde bebekler, küçük çocukları hedef alan ve ritüelistik izler taşıyan benzer bulgular var. Peki bu hani Tevrat'ta da adı geçen Kartaca'daki Molek kültüyle nasıl karşılaştırılıyor? Orada da çocuk kurbanı vardı değil mi? Evet, karşılaştırılıyor. Benzerlikler de var, farklılıklar da. Mesela kurban edilen çocukların yaş aralığı, Kartaca 0,4, Arabistan genelde 0,3, gömülerin ritüelistik yapısı ve tapınaklara yakınlık gibi noktalar benzeşiyor. Fark ne peki? Temel fark cinsiyette. Kartaca'da daha çok erkek çocuklar kurban edilirken, Arabistan'da bulgular hep kız çocuklarını işaret ediyor. Ama makale diyor ki bu farklılığa rağmen istatistiksel olarak bunlar aynı temel ritüelin farklı coğrafi ve kültürel yorumları olabilir. Anladım. Belki farklı tanrılara veya farklı ihtiyaçlara yönelik bir adaptasyondu, kim bilir. Peki antropolojik açıdan bakınca bu uygulama genel kurban ritüellerinin kalıbına uzuyor mu? Makaleye göre evet, uyuyor. Hani kurban ritüellerinin evrensel kabul edilen bazı özellikleri vardır ya. Nedir onlar? İşte belirli yaş veya cinsiyetten bireyler seçilir. Ritüel belirli zamanlarda, mesela kuraklık, kıtlık gibi kriz anlarında veya hasat öncesi gibi zamanlarda yoğunlaşır. Kutsal kabul edilen mekanlarda yapılır ve toplumun onayı veya en azından kabullenmesi vardır. Yağmur istemeye yönelik bir tür adak olabileceğine işaret ediyor. Teolojik olarak peki hangi tanrılara adanıyor bu çocuklar? Özellikle hangi tanrıçalar öne çıkıyor? Özellikle İslam öncesi Arabistan'ın güçlü tanrıçaları Allat yani ana tanrıça ve Al-Uzza savaş ve doğurganlık tanrıçasıyla bağlantı kuruluyor. Mesela Petra'da bulunan Nabayet yazıtlarında Uzza için kan, hatta daha direkt olarak çocuk kanı yani damel tifl gibi ifadeler geçiyor. Çocuk kanı. Doğrudan bu ifade mi var? Evet, bu da hani Marcel Mauss'un meşhur hediye teorisi vardır ya, onunla uyumlu. Yani tanrılara en değerli hediyeni bir çocuğu sunuyorsun, karşılığında da en büyük lütfu, bereketi, zaferi, yağmuru bekliyorsun. Mantık bu olabilir. Bu uygulamanın süresi hakkında ne diyor makale? Ne kadar süre devam etmiş? Bu süre önemli mi? İşte bu da çok önemli bir argüman. Uygulamanın M.Ö. 6. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar yani kabaca 12 asır boyunca kesintisiz devam ettiği belirtiliyor. 12 yüzyıl. Evet, makale diyor ki bu kadar uzun süre sistematik olarak devam eden bir pratik, basit bir barbarlık veya anlık bir cinnet hali olamaz. Bu çok güçlü bir iddia. Peki İslam'ın gelişiyle neden aniden bitiyor? İşte onu da şöyle açıklıyor. İslam kendi kurban anlayışını getiriyor. Yani İbrahim peygamber kıssasına dayanan hayvan kurbanını. Bu yeni anlayış eski çocuk kurbanı ritüelini geçersiz kılıyor. Ve daha önce belki de kutsal kabul edilen bu uygulama yeni din tarafından cahiliye adeti yani barbarlık olarak yeniden etiketleniyor. Yani bir anlamda geçmiş yeniden yazılıyor. Kötülediği bile öne sürülüyor. Çok ilginç bir bakış açısı. Son olarak bir kanıt türü daha vardı sanırım. Demografi ve genetik veriler. O nasıl bir ışık tutuyor konuya? Bu da oldukça çarpıcı. Evet, makale İslam öncesi Arap toplumunda %60 erkek, %40 kadın gibi hani doğal olmayan bir cinsiyet dengesizliği olduğuna dair tahminlere değiniyor. %60 erkek mi? Bu epey yüksek bir oran. Evet ve MÖ 500 ile MS 500 yılları arasında kadın soy hatlarında yani anneden kıza geçen mitokondriyal DNA analizlerine göre dramatik bir azalma yaşandığına işaret ediyor. Bu durumun ancak uzun süre devam eden sistematik bir kız çocuğu eliminasyonuyla yani iddia edildiği gibi Ved ritüelinin yaygınlığıyla açıklanabileceği savunuluyor. Anladım. Yani genetik veriler bile bu yönde bir ipucu veriyor olabilir. O zaman özetlemek gerekirse elimizdeki bu makale dil biliminden arkeolojiye, antropolojiden genetiğe kadar gerçekten çok farklı disiplinlerden kanıtları bir araya getiriyor. Kesinlikle. Ve diyor ki, Ved uygulaması İslam öncesi Arabistan'da yaygın, köklü ve dini motivasyonlu bir kurban ritüeliydi.
O bildiğimiz barbarlık anlatısıysa İslam sonrası dönemde oluşan ideolojik bir yeniden yorumlama olabilir. Aynen öyle. Peki tüm bunların sizin için anlamı ne olabilir? Eğer bu yorum, yani makalenin tezi, yaygın kabul görürse, bu sadece İslam öncesi Arap tarihine bakışımızı değiştirmez. Başka neyi değiştirir? Aynı zamanda dinlerin nasıl değişip dönüştüğüne, toplumların kendi geçmişlerini nasıl yeniden anlamlandırdığına dair genel anlayışımızı da etkileyebilir. Makalenin vardığı sonuç oldukça net ve iddialı. Ved, sunulan kanıtlar ışığında bir kurban ritüelidir. Bu detaylı inceleme, dinlerken size şunu düşündürebilir. Geçmişte belki de çok kolayca barbarlık veya cehalet olarak etiketlediğimiz başka hangi tarihi olayları veya uygulamaları ortaya çıkan yeni kanıtlar veya işte böyle farklı bakış açıları ışığında yeniden değerlendirmemiz gerekebilir. Üzerine düşünmeye değer bir soru.